Merhaba. Çiğnemenin öneminden değil de çiğnemenin bize sağladığı menfaatten bahsetmek istiyorum. Menfaat kelimesini özellikle seçtim. Çünkü söylemek istediğim şey sağlıktan öte işimize gelen bir şeyden bahsetmek. Hani menfaat ne demek? İşimize gelen, belki bir açığımızı kapatan, bir ayıbımızı kapatan, bize kısa yoldan bir avantaj sağlayan durum değil mi? Çiğnemekte öyle bir menfaat var işte. Özellikle onu vurgulamak istiyorum. Yiyecekleri çok çiğnememiz gerektiği zaten işte eski tıpta da var, yeni tıpta da var, sağlık öğretilerinde var, ayurvedik öğretilerde var. Ya da çiğnemenin aslında işte yiyeceklerin emilimini arttırdığı falan, bunlar kolay konular, yani kolayca anlaşılabilir veya herhangi bir yerden okunabilir konular. Bizim burada bu menfaat kelimesine geri dönüp buradakini iyi anlamamız lazım. Yani aslında o kadar büyük bir hakikaten menfaat ki bunu bilirsek dünyadaki her restorana gidebilir ki şu ara gidemiyoruz. Dünyadaki en abuk sabuk yiyeceği abuk sabuk miktarlarda bile yiyebiliriz. Yani ne demek istedim? Şimdi sağlıklı olmak hakkında çok konuşuyoruz. Onu yemeyelim, bunu yemeyelim falan, onu anladım. Ama bir yandan da şundan da konuşuyoruz. Yani kilo da önemli ya da işte vücudun bir yediklerine karşı tepkisi var falan, bunları da konuşuyoruz değil mi? Şimdi bu vücudun tepkilerini kontrol edebiliriz. Yani onu kandırabiliriz. İşte bu çiğnemek, vücudun tepkilerini kontrol etmek ve bir tür onu kandırmak demek. Bunu şöyle örnekleyelim. 3 kişilik bir masada oturalım biz. Ben olayım ve karşıda 2 tane de bir arkadaşım olsun. Ve hepimizin önünde bir tabak böyle bol soslu, kremalı bir makarna olsun. Kocaman bir tabak. Ve onun kalorisi de 1000 kalori olabilir. Yani çok soslu, çok yağlı, çok kremalı falan 1000 kalori bir makarnamız olsun. Konumuz makarna yemek iyidir, kötüdür değil. Biz şu anda bir örnekleme yapmak istiyoruz. 1000 kalorilik makarna üçümüzün önünde de duruyor. Ben 1000 kalorilik makarnayı 50 dakikada bitirmek istedim. Benim görevim bu. Üçümüzün ayrı görevi var. O 1000 kalorilik makarnayı 10 dakikada bitirmek istedi. Diğeri de 25 dakikada. Böyle bir görev aldık. Yani masadan bu sürelerle kalkacağız. Ve buna uygun olarak ne yapmamız gerekiyor? Diyelim ki o bir tabak makarnanın içerisinde 30 ya da 40 tane lokma olsun. Demek ki aslında onların her birini hangimiz hangi zamanda bitirecekse o hıza göre ağzımıza atmamız lazım. 10 dakikada yiyecek olan ne yapacak? Zaten neredeyse dakikada 3 lokma şeklinde hızlı bildiğimiz böyle bayağı acıkmış insan şeklinde onları pat yiyecek zaten. 2 sohbet falan, konu kapanacak. 25 dakikada yiyen biraz daha yayılacak belki. Her lokmasını daha uzun ağzında tutacak, çiğneyecek. Ve tabağı bitirmesi, işte sohbeti falan filan 25 dakika. Ama mesela 50 dakika benimkisi biraz eziyet olacak. Çünkü hani alıştığımız bir şey değil normalde. O her lokmayı ağzıma koyacağım. Onları 20-30 kere çiğneyeceğim. Böylece ağızda bir bekleme sağlamış olacak. Sonra çatalımı kaşığımı bırakacağım. Birazcık daha bekleyeceğim. Araya sohbet sokacağım. İyice uzatacağım falan. Dolayısıyla o tabak bittiğinde de ben 50 dakikada masadan kalkmış olacağım. Şimdi 3 tane insan aynı yaşta, aynı sağlıkta, aynı kiloda olsun. Üçü de aynı şeyi yediler. Bir tabak 1000 kalorilik aynı makarna. Sadece farklı hızlarda yediler. Böyle olduğunda tıbbi olarak ne oluyor? İşte menfaat orada. Şimdi tıbbi olarak şu oluyor. Her lokmanın çiğneyip yutulup mideden geçtikten sonra geldiği yer ince bağırsak ya, ince bağırsaktan da emilecek. Şimdi o makarnanın içinde ne var? Değil mi? Karbonhidratı var. Hem de içlenmiş karbonhidrat falan diyoruz değil mi? Onun işte glikoza dönecek o ve kolay kana geçecek filan. O yüzden makarna yemeyin, un yemeyin, şeker yemeyin, hep böyle konuşuyoruz. 10 dakikada yiyeninki arka arkaya pıt mideden geçecek, hop hemen bağırsaktan kana geçiyor olacak. Yani aynı 1000 kaloriyi 10 dakikada gövdesinin içine soktu ve hızlıca kana geçme yoluna geçtiler. Öbürü 25 dakikadaydı, ben 50 dakikadaydım. Şimdi üçümüzün de pankreası var. Üçümüzün de pankreası bekliyor. Neyi bekliyor? Görevlerinden biri olan damarlarımızın içinde geçen, dolaşan kandaki şekerin miktarını ölçmeye çalışıyor. Şeker hastası olmadığımızda nasıl oluyor? Bunu çok iyi ayarlayabildiği için hiçbir zaman kan şekerimiz çok yükselmiyor. Vücudun, yani diyabet nedir? Kan şekerinin yükselmiş ve kontrol edilmemiş hali ya. Bizim doğamızda o kanın içinde yapışık şekerlenmiş hali vücut istemediği için geldiyse o
Artık yağ mı olacak, enerji mi olacak, o ayarı yapmam lazım. Üstüne kurulu bizim şeyimiz, varoluşumuz. Şeyimiz öyle yani. Metabolizmamız öyle, biyokimyamız öyle. Pankreas bakıyor. Şimdi 10 dakikada arka arkaya lokmaları soktu ya, bir enerji geldi, yani bir glikoz geldi, kana geçti. Pankreas onu gördü. Ha, şu kadar kan şekeri yükseldi, şu kadar insülin yeter. Pıt 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 arka arkaya gelmeye devam ediyor, değil mi? O hızla, hani şelale gibi, o yiyecekteki glikoz içeriye geçince karbonhidrat, o hıza bakarak bunun arkası çok tehlikeli olabilir. Birim zamandaki hıza baktığımda benim yüksek insülinle buna cevap vermem gerekiyor. Çünkü bu kan şekerini çok hızlıca pik yaptıracak ve bu da sağlık için iyi değil diyecek. 10 dakikada yiyenin pankreası normalde açlık insülini mesela 8 olsun. Hepimizinki açlık insülini 8 olsun. 10 dakikada yiyenin pankreası bu hızlı yeme yüzünden birinci yarım saatte başlıyor. İlk yarım saatte yemek kana geçmeye başladığında hemen cevap vereceği için o hızlı yeme yüzünden yüksek cevap verecek. Açlık 8 iken belki 10 dakikada 80 cevabını verecek. 10 katı fazla. Tamam mı? 75, 80 neyse yani. Yüksek bir cevap verecek. Okey. 25 dakikada yiyeninkinin pankreası ne yapıyor? Geliyor enerji, öbürü de geliyor ama bir yayılma var yine de. Yani bir makul bir zaman var. Geliyor, geleni görüyor, ona bir reaksiyon veriyor, değil mi? Kana glikoz karıştı, pankreas ona baktı, bir insülin cevabı verdi. O insülin ona göre insülin, ne kadar karbonhidratsa o kadar insülin. Geldiği insülin hücrelerin kapılarını açtı, onlar ATP olmak için enerjiye gitti filan. Arkasından bir daha gelirse gene enerji olur ama hani eğer hareket etmiyorsa o insan ya da o anda ne bileyim akşam geç saatteyse falan filan belki bir miktar onları depolamayı da düşünebilir ama gün içerisinde ise depolamayacak kadar onu ATP'ye, bizim hareket enerjimize çevirecektir yani, değil mi? Çünkü zamanında vakitli geliyor. Bu 25 dakikada yiyenin insülini de başlangıçta açken 8 olsun. O yavaş yavaş geliyor ya, onun yarım saatinde ölçtüğümüzde 12'de 8'den mesela 20'ye çıkmış olsun. Öbürünki 80'di. 8'de başlamıştı. Yarım saatte 80'e çıktı çünkü çok hızlı göndermişti. 25 dakikada yiyeninkinin ilk yarım saatinde 8'de başlamıştı. Ne dedik? 20'ye kadar çıkmıştı. Bunları örnekleme olarak veriyorum. Ben 50 dakikada yiyorum ya. Yani 25'ten bile 2 kat fazla uzun zamanda yiyorum. O zaman benim ağzıma koyduğum lokmanın kana geçip arkasından ta ikinci gelene kadarki zaman çok geniş olduğu için benim pankreasım herhangi bir tehdit görmeyeceği için ne yapacak? Gelmiş olan birinci, ikinci neyse o küçücük uzatılmış aralardaki lokmalara bakıp açlık 8 ise insülini, ondan sonra da onu belki işte 12'ye çıkaracak. Biraz halletmeye çalışacak ama sonra hep yavaş yavaş geldiği için o 12'ler, 15'ler ona yetiyor olacak. Hiçbir zaman çok yükselmesi gerekmeyecek. O hızlı yiyeninki ise daha birkaçıncı lokmada yani 7-10 dakikada ya yarım saatinde, daha ilk yarım saatte 80'e çıktığı için hepimiz 1000 kalori aldık. Bu 1000 kaloriye benim 12 insülin bir şey yapıyor. Onunkisi 20 idi, onunkisi 80. Şimdi 80 insülinin aynı miktarda yendiğinde enerji aynı, kalori aynı. Ne yapması lazım? Onu düşürdü kan şekerini. Fakat normalden de fazla düşürecek kadar miktarda insülin kaldı orada. Yani mesela üçümüz açken 80'di kan şekerimiz, açlık kan şekerimiz. Hepimizin 80 ya da işte 75. Neyse açlık kan şekeri değeri. Fakat bizim ikinci saatte de bu değere yakın olmamız gerekiyor. Açlık tokluk dediği şey o ya. Açken neyse 2 saat sonra da öyle olmalı. Ama onunkisi yarım saatte yüksek insülin piki yaptı. Onunkisi biraz daha makul yaptı. Benimkisi neredeyse hani açlık değerine yakın, hiç yapmadı gibi bir şey. Bu durumda hızlı yiyenin o fazla insülin ikinci saatte onu açkenki şeker değerinin çok daha altına çekecek ve o zaman da eli ayağı titreyecek, kulakları uğuldayacak, sisli beyin olacak, uykusu gelecek, tatlı isteyecek. Ona doktor diyecek ki sende reaktif hipoglisemi var. Sadece bu kötü şeyi özellikle de ama hızlı yediği için olan bir şey. Kana hızlı karıştığı için pankreasın onu korumak için verdiği cevap. Öbürü
daha normal bir cevap verdiği halde hani konumuz makarna falan olduğu için ve gece de yeniyorsa 20 dakikada 25 dakikada yese bile eğer bunu abartırsa o gün çok yediyse falan şeker insülin dengesi değişmese bile gene de o hani negatif gibi sayılmayacak. Eğer yiyorsa gene karnına, göbeğine, kalçasına ufak bir depo olabilecek ya da belki patak alacak yani. Fakat ben aynı 1000 kalorilik, bol zeytinyağlı, bol pesto soslu, bol kıymalı o makarnayı yayıla yayıla 50 dakikada yediğim için benim vücudumda açlık değerim olan insülinim çok tırmanmadığı ve hep küçük değerde kaldığı için bana insülin olmadan yağ depolanamaz. Bana yağ depolatmayacak. İnsülin olmadan hipoglisemi olamaz. Hipoglisemi olmayacak değil mi? Ya da işte insülin olmadan yaşlanamaz. Ben o makarnadan yaşlanmayacağım. Ve ben aynı 1000 kaloriyi karnıma göbeğime kalori yapmadan yaya harcamış. Eğer enerji ihtiyacım varsa ondan karşılamış olacağım. Ve benim açlık kan şekerim neyse çok yüksek bir pik yapmadan 2. saatteki kan şekerim de ona yakın olacak. Ve ben açlık ve tokluk kan şekeri farkı yüzünden bana insülin rezistansı demeyecekler vesaire. Şunu yapmak belki daha kolay. 1000 kalori bölü 10 dakika. Ne eder? Dakikada 100 kalori geliyor sevgili pankreas. Ona göre ayar çek insülini. 1000 kalori bölü 25 dakika. Dakikada 40 kalori geliyor pankreas. Ona göre ayarla. 1 kalori bölü 50 dakika. Dakikada 20 kalori geliyor pankreas. Ona göre ayarla. Anlatabiliyor muyum? İşte burada menfaatten bahsediyorum. Bu menfaati kullanabiliriz. Ne zaman kaçamak yapmak istersek, ne zaman geç saatte yemek yersek, aslında hayatımızın tamamında bu biraz beklemeli, çiğnemeli yemeği yaptığımızda vücudu kandırmamız çok kolay. Eğer birileri böyle hani bana da şey geliyor ama negatif, kilo verdiren yiyecek, negatif kalori falan bu konuşmalar tabii ki medikal değil aslında. Ama mantıken aşırı yavaş yemek bir tür öyle gibi çalışan bir şey. Yani az önce söylediğim gibi 1000 kalorilik bir tabak makarnanın karbonhidratlı yağlı yiyeceği 3 kişide 3 farklı reaksiyon verdiğini biliyoruz. Yani şartların aynı olduğunu varsayarsak, sağlık şartlarının aynı olduğunu varsayarsak. Yani biz sağlık için yavaş yemeyeceksek bile yediğimizden kilo almamak için, yediğimizin tadını çıkarabilmek, arada kaçamak yapabilmek için işte o istiyorsanız glutensiz makarnanızı falan yemek istiyorsanız, glutensiz kara buğday ekmeğinizi, şunu bunu yemek istiyorsanız, karbonhidratlardan bahsediyorum ki baklagiller de buna dahil. İşte böyle yayılarak yemek çok daha avantajlı. Birim zamanda içeriye giren miktarı azaltmak çok daha avantajlı. Her türlü yiyeceği çok çiğnemek çok avantajlı. Hayvansal gıdanın ve bitkilerin de çok çiğnenmesiyle ilgili, ağzı çok bekletilmesiyle ilgili bir takım avantajlar var. Onu bir başka videoda anlatırım. Bu videoda önünüzdeki tabağa bakın, sonra da kolunuzdaki saate bakın. Saat gündüz olursa ve gece değilse, 5'ten sonra değilse çok iyi tabii ki o saatte yemeliyiz. Ama saate ikinci bir sebeple de bakıyoruz. Başlangıçla sonu arasında bu tabak ne zaman bitmiş olacak? İşte ne kadar uzarsa o kadar kalorisiz olur o tabak. Gerçekten öyle.